12 Kasım 2001, New York. 11 Eylül'ün üzerinden henüz 2 ay bile geçmemişti. Şehir hala yaşananların etkisindeydi. Ve o sabah John F. Kennedy havalimanından kalkan bir yolcu uçağı, kalkıştan sadece dakikalar sonra gökyüzünde parçalanmaya başladı. Ne bir patlama vardı ne de bir acil durum çağrısı. Pilotlar kontrolü kaybetmemişti. Ama New York semalarında bir uçak göz göre göre dağılmaya devam ediyordu. İlk gelen haberle birlikte herkesin aklına aynı soru geldi. Yoksa bu yine bir terör saldırısı mıydı? Şimdi American Airlines 587 kazasında gerçekte neler yaşandığına yakından bakalım. ...1987 yılının Aralık ayında Fransa'nın Toulouse kentindeki Airbus üretim tesislerinde yeni bir yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçak dönemin modern yolcu uçaklarından biriydi. Geniş gövdeli yapısı ve çift motorlu tasarımıyla özellikle orta ve uzun mesafeli uçuşlar için geliştirilmişti. Ayrıca gövdesine eklenen yakıt kapasitesi sayesinde standart versiyonlara göre daha uzun menzilde görev yapabiliyordu. 1988 yılının Temmuz ayında uçak American Airlines filosuna katıldı ve aktif hizmete alındı. O andan itibaren Amerika'nın doğu kıyılarıyla Karayipler arasında düzenli olarak uçmaya başladı. Yıllar içinde binlerce uçuş gerçekleştirdi. Toplamda 37.000 saatin üzerinde havada kaldı ve yaklaşık 15.000 kez iniş kalkış yaptı. Bu süre boyunca ciddi bir teknik sorun yaşamadan görevini sürdürdü. Havayolu için güvenilir ve yoğun kullanılan uçaklardan biri haline gelmişti. 12 Kasım 2001 sabahında ise bu uçak New York'tan kalkacak sıradan bir yolcu seferi için hazırlık yapıyordu. American Airlines'ın 587 sefer sayılı uçuşu, New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'ndan kalkarak Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'ya giden tarifeli bir yolcu seferiydi. Varış noktası Las Americas Uluslararası Havalimanı. Ancak bu hat yalnızca iki şehir arasında yapılan sıradan bir uçuş değildi. New York'un özellikle Washington Heights bölgesi Amerika'daki en yoğun Dominik nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor. Yüz binlerce Dominik kökenli insan için bu hat aile ziyaretleri, tatiller, düğünler ve cenazeler arasında kurulan bir bağ anlamına geliyor. Yıllar içinde bu uçuş iki ülke arasında adeta bir köprü haline gelmişti. Bu uçuşu gerçekleştiren American Airlines, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük havayolu şirketlerinden biridir. Ülkenin iç hatlarında ve uluslararası uçuşlarında geniş bir ağa sahip olan şirket, özellikle Karayipler ve Latin Amerika hatlarında yoğun operasyon yürütmektedir. 12 Kasım 2001 sabahında gerçekleştirilecek bu seferde uçak tamamen doluydu. Toplam 260 kişi uçaktaydı. 251 yolcu ve 9 mürettebat. Yolcuların büyük çoğunluğu Dominik kökenliydi ve birçoğu bu hattı daha önce defalarca kullanmıştı. Uçağın kaptan koltuğunda 42 yaşındaki Edward Ed States bulunuyordu. States, kariyerine Amerikan Hava Kuvvetleri'nde başlamış deneyimli bir pilottu. 1985 yılında American Airlines bünyesine katılmış, 1988'de Airbus A300'de yardımcı pilot olarak göreve başlamıştı. Yıllar içinde kaptanlığa yükselmişti. Kaza günü itibarıyla toplam 8.000 saatin üzerinde uçuş deneyimine sahipti ve bunun önemli bir kısmını Airbus 300 tipi uçaklarda geçirmişti. Meslektaşları tarafından sakin yapısı ve ekip uyumuna verdiği önemle tanınıyordu. Yardımcı pilot koltuğunda ise 34 yaşındaki Stan Mollin oturuyordu. Mollin, havacılıkla iç içe büyümüş bir isimdi. Babası da pilottu. 1991 yılında American Airlines'a katılmış, 1998'de Airbus A300 yardımcı pilotu olarak göreve başlamıştı. Toplamda 4400 saatten fazla uçuş deneyimi bulunuyordu. Disiplinli çalışma tarzı ve mesleğine olan bağlılığıyla biliniyordu. Bu iki pilot daha önce de birlikte uçmuş, birbirlerine yabancı olmayan bir ekipti. Sabah saatleri, New York, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı. Hava bulutluydu ancak görüş açıktı. Rüzgar hafif, pist kuru, uçuş için koşullar uygundu. Teknik açıdan her şey normal görünüyordu. Ancak o dönemde normal kavramı değişmişti. 11 Eylül saldırılarının ardından havalimanındaki güvenlik önlemleri ciddi şekilde artırılmıştı. Terminal girişlerinde uzun kuyruklar oluşuyor, yolcular ve bagajlar daha detaylı kontrolden geçiriliyordu. Bu yoğunluk sabahki uçuş operasyonlarını da doğrudan etkiliyordu. American Airlines 587 seferi için planlanan kalkış saati saat 8'di. Ancak uzayan boarding süreci nedeniyle uçak pist başına yaklaşık 1 saat gecikmeyle ulaşabildi. Kokpitte kaptan ve yardımcı pilot kalkış öncesi tüm standart kontrolleri tamamladı.
Yakıt durumu, ağırlık dengesi, hava durumu bilgileri ve acil prosedürler gözden geçirildi. Herhangi bir teknik anormallik rapor edilmedi. Saat 9:08 civarında pist sırasını beklerken kuleyle telsiz bağlantısı kuruldu. Aynı pistten kalkış hazırlığında olan bir başka uçak vardı. Japan Airlines'ın 47 sefer sayılı uçuşu, Tokyo'ya gidecek bir Boeing 747. Kule tarafından yapılan uyarı kısa ve rutindi. Amerikan 587, önünüzdeki uçağın oluşturabileceği iz türbülansına karşı dikkatli olun. İz türbülansı, büyük uçakların arkasında oluşan güçlü hava girdaplarıdır. Bu tür uyarılar, özellikle büyük uçakların arkasından kalkacak uçuşlara her gün standart olarak yapılır. Saat 9:11'de Japan Airlines uçağı havalandı ve Jamaika Bay üzerinden sola dönerek tırmanışa geçti. Yaklaşık 1 dakika 40 saniye sonra American Airlines 587 sefer sayılı uçuşu pistten havalandı. Kalkışın ardından ilk tırmanış sorunsuz ilerliyordu. Uçak yaklaşık 500 feet irtifaya ulaştığında sola dönerek güneybatı yönüne 220 derecelik rotaya girdi. Bu, John F. Kennedy Havalimanı'ndan kalkışlarda uygulanan standart bir çıkış prosedürüydü. Gürültüyü azaltmak amacıyla uçaklar yerleşim bölgelerinin üzerinden geçmemek için bu şekilde yönlendiriliyordu. Kısa süre sonra kuleyle ilk temas kuruldu. Uçuş ekibi mevcut irtifalarını bildirdi ve tırmanış için yeni talimat aldı. Daha yüksek bir irtifaya çıkış onaylandı. Kokpitte her şey sakindi. Uçak rota üzerindeydi. Tırmanış normaldi. İletişim akışı sorunsuzdu. Kabinde yolcular yerlerine yerleşmiş, emniyet kemerleri takılıydı. Her şey sıradan bir sabah uçuşu gibi ilerliyordu. Saat 9:15 sularında uçak hafifçe sarsıldı. Kısa, ani bir titreşim. Ardından bir tane daha. Bu, kalkıştan kısa süre önce aynı pistten havalanan büyük uçağın arkasında bıraktığı hava akımının etkisiydi. Bu tür sarsıntılar genellikle kısa sürer ve uçaklar için alışıldık bir durumdur. Ancak bu kez kokpitte verilen tepkiler alışıldık değildi. Uçağın kuyruğundaki yön kontrolü hızla sağa çevrildi. Ardından sola, tekrar sağa ve tekrar sola. Hareketler sertti, ardışık ve kararlıydı. Uçak gökyüzünde sağa sola savrulmaya başladı. Bu birkaç saniye içinde gelişen bir durumdu ve o birkaç saniye uçuşun gidişatını geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirdi. Uçak kısa aralıklarla verilen sert yön komutlarıyla sağa sola savrulmaya devam ediyordu. Bu hareketler sırasında gövdenin arka kısmında bulunan dikey stabilizatör, yani uçağın yön dengesini sağlayan kuyruk yüzeyi, normalin çok üzerinde aerodinamik yüklere maruz kaldı. Bu parça belirli sınırlar içindeki kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak o anda oluşan yükler bu sınırların dışına çıkmıştı. Saat 9:16'da kalkıştan sadece birkaç dakika sonra kritik kırılma gerçekleşti. Dikey stabilizatör gövdeye bağlandığı noktadan ayrıldı. Kuyruğun kopmasıyla birlikte uçak yön kontrolünü büyük ölçüde kaybetti. Artık pilotların verdiği komutlara uçak beklenen şekilde karşılık vermiyordu. Uçuş karakteristiği aniden değişti ve uçak dengesiz bir şekilde hareket etmeye başladı. Kokpitte durumun ciddiyeti hemen fark edildi. Kaptan States kontrolü sağlamaya çalışırken yardımcı pilot ise yaşanan durumu anlamaya çalışıyordu. Uçak saniyeler içinde kontrol dışına çıkıyordu. Kuyruğun kopmasının ardından gövde üzerindeki aerodinamik denge tamamen bozuldu. Bu durum uçağın diğer ana bileşenlerini de etkiledi. Kısa süre içinde motorlar da yerlerinden ayrıldı. Artık uçak tamamen kontrolsüz bir şekilde burun aşağı dalışa geçmişti. İrtifa hızla azalıyordu. Kokpitte verilen komutlar uçağın davranışını değiştirmeye yetmiyordu. Kabin içinde ise yolcuların ne olduğunu anlayabilmesi için neredeyse hiç zaman kalmamıştı. Saat 9:17 civarında uçak, New York'un Queens bölgesindeki Bell Harbor semtinde yerleşim alanının tam ortasına düştü. Yere çarpmanın etkisiyle büyük bir patlama meydana geldi ve kısa süre içinde yangın başladı. Alevler çevredeki konutlara sıçradı ve toplamda 12 ev ağır şekilde hasar gördü. Kalkış ile çarpışma arasında geçen süre ise sadece 1 dakika 43 saniyeydi. Olay yerine ilk ulaşanlar bölge sakinleri ve yerel itfaiye ekipleri oldu. Kısa süre içinde New York itfaiyesi, polis ve acil sağlık ekipleri bölgeyi tamamen kuşattı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Fakat kazanın şiddeti hayatta kalan olma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırmıştı. Uçaktaki 251 yolcu ve 9 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Yere çarpmanın etkisiyle bölgede bulunan 5 kişi de yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 265'e ulaştı. Kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler olayın büyüklüğünü açıkça gösteriyordu. Evler yıkılmış, sokaklar enkaz ve yanık parçalarla dolmuştu.
Bölge kısa sürede bir felaket alanına dönüştü. Bu sırada haber ajansları ilk bilgileri geçmeye başladı. New York'ta bir yolcu uçağı düştü. Bu haber kısa sürede televizyonlara, radyolara ve tüm iletişim kanallarına yayıldı. Tarih 12 Kasım 2001'di ve bu tarih Amerika için hala çok taze bir travmayı hatırlatıyordu. 11 Eylül saldırılarının üzerinden henüz 2 ay, yani sadece 62 gün geçmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, kayıplar hala aranıyordu. Bu yüzden kazanın ilk dakikalarında akıllara gelen soru ortaktı. Bu bir saldırı olabilir miydi? Kısa süre içinde Amerika Birleşik Devletleri hava sahasında güvenlik önlemleri artırıldı. Askeri uçaklar devriye uçuşlarına başladı. Şehirde ve ülke genelinde tedirginlik hızla yayıldı. Haber merkezlerinde ve yetkililer arasında aynı soru tekrar ediliyordu. Yine mi? Ama bu belirsizlik uzun sürmedi. Olay yerine ulaşan ekipler ve ilk incelemeleri yapan yetkililer enkaz üzerinde hızlı bir değerlendirme yaptı. Saatler içinde yapılan ilk açıklamalarda uçakta patlayıcıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca havada meydana gelmiş bir patlama ya da yangına işaret eden bir kanıt da yoktu. İlk bulgular netti. Bu olay bir terör saldırısı değildi. Aynı gün öğleden sonra soruşturmayı yürütecek kurum olan National Transportation Safety Board sahaya indi. İlk bulgular olayın sıradan bir kaza olmadığını açıkça gösteriyordu. Uçağın dikey stabilizatörü gövdeden tamamen ayrılmış ve ana enkaz alanından yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Motorlar da ana enkazdan oldukça uzak bir noktaya düşmüştü. Bu parçaların konumu havada ciddi bir yapısal kopma yaşandığını gösteriyordu. Soruşturma süreci yıllar sürdü. Araştırmacılar yüzlerce kişiyle görüşmeler yaptı. Enkaz parçalarını tek tek toplayıp yeniden bir araya getirdi. Kokpit ses kayıtları ve uçuş verileri detaylı şekilde incelendi. Ama asıl soru hala ortadaydı. Bu uçak neden kontrolünü kaybetmişti? 2004 yılında yayımlanan nihai rapor bu soruya net bir cevap verdi. Kazanın ana nedeni, yardımcı pilotun iz türbülansına karşı verdiği aşırı ve gereksiz dümen, yani rudder komutlarıydı. Bu komutlar uçağın kuyruğunda tasarım sınırlarının ötesinde kuvvetler oluşturmuş ve sonunda dikey stabilizatörün kopmasına yol açmıştı. Ancak soruşturma burada bitmedi. Asıl kritik nokta şuydu: deneyimli bir pilot neden böyle bir kontrol girdisi yaptı? Bu sorunun cevabı doğrudan kokpitten değil, eğitim sisteminden çıktı. American Airlines'ın o dönemde uyguladığı gelişmiş uçak manevra programı, pilotlara iz türbülansı senaryolarını olduğundan çok daha tehlikeli şekilde öğretiyordu. Simülatör eğitimlerinde büyük bir uçağın arkasında kalan bir yolcu uçağının aşırı yatışlara girebileceği anlatılıyor ve buna karşı agresif dümen kullanımı teşvik ediliyordu. Oysa gerçek uçuş koşullarında bu tür bir senaryo oldukça sınırlıydı. Bir yolcu uçağı iz türbülansına girdiğinde genellikle birkaç saniye içinde kendiliğinden dengelenir. Sert ve ardışık dümen hareketleri ise durumu düzeltmek yerine daha tehlikeli hale getirebilir. Soruşturma, bu eğitim yaklaşımının pilotlarda yanlış bir refleks oluşturduğunu ortaya koydu. Ayrıca Stan Molly'nin daha önceki uçuşlarında da benzer şekilde iz türbülansına karşı alışılmadık tepkiler verdiğine dair ifadeler bulundu. Ancak bu durum resmi bir rapora dönüşmemişti. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde kazanın tek bir hatadan değil, birden fazla etkenin birleşiminden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yardımcı pilotun aşırı dümen kullanımı, uçağın rudder sisteminin hassas yapısı ve eğitim sürecinde yerleşmiş yanlış müdahale alışkanlıkları. Bu üç unsur, saniyeler içinde geri dönüşü olmayan bir zincirleme etki yarattı. Kazanın ardından havacılık dünyasında önemli değişiklikler yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Sivil Havacılık Otoritesi, pilotların dümen kullanımına yönelik eğitimlerini yeniden düzenledi. Özellikle yüksek hızda yapılan sert ve ardışık dümen hareketlerinin yaratabileceği riskler açık şekilde vurgulandı. American Airlines eğitim programını tamamen gözden geçirdi ve simülasyon senaryolarını gerçek uçuş koşullarına daha uygun hale getirdi. Airbus ise A300-600 modeline yönelik teknik bilgilendirmelerini güncelledi ve pilotlara rudder kullanımı konusunda daha net uyarılar sundu. Yıllar içinde bu uçak tipi kademeli olarak filolardan çıkarıldı. American Airlines, Airbus 300 filosunu 2009 yılında tamamen emekliye ayırdı. Bu kaza, havacılık tarihinde önemli bir gerçeği bir kez daha hatırlattı. Bazen en büyük tehlike dışarıdan gelen bir sorun değil, yanlış öğrenilmiş bir refleks olabilir. 12 Kasım 2001 sabahı New York semalarında yaşananlar sadece bir kazadan ibaret değildi. O gün alışkanlıkların ve reflekslerin ne kadar kritik olabileceği çok acı bir şekilde ortaya çıktı. O sabah Queens'te 260 kişi gökyüzünde, 5 kişi ise evlerinin önünde hayatını kaybetti. Toplam 265 can. Bu kayıp Amerika'nın havacılık tarihindeki en ölümcül ikinci kaza olarak kayıtlara geçti ve American Airlines Flight 191'in hemen ardından yerini aldı.
Bugün Bell Harbor'da bir anıt duruyor. Üzerinde 265 isim. Her biri o sabah yarım kalan bir yolculuğun parçası. Ve o sabah gökyüzünde yaşananlar yıllar geçse de unutulmayan bir ders olarak kaldı. Bu videoda aktarılan içerik, kazanın resmi soruşturmasını yürüten National Transportation Safety Board tarafından yayımlanan nihai rapor başta olmak üzere kokpit ses kayıtları, uçuş veri kayıtları, saha incelemeleri, tanık ifadeleri ve bağımsız uzman analizleri temel alınarak hazırlanmıştır. Anlatımın daha akıcı ve anlaşılır olması için bazı teknik detaylar sadeleştirilmiş, olaylar kronolojik bir yapı içinde yeniden düzenlenmiştir. Ancak videoda aktarılan tüm bilgiler resmi soruşturma bulgularına dayanmaktadır ve American Airlines Flight 587 kazasının gerçek olaylarını yansıtmaktadır. Bir sonraki videoda hangi kazayı ele alalım? Önerilerinizi yorumlarda yazın, birlikte seçelim. Bu tür içeriklerin devam etmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz havacılık hikayelerini anlatmaya devam edebilmemiz sizin desteğinizle mümkün. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için göstereceğiniz destek gerçekten çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki havacılık kazaları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.